Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere bu şekilde görmüş olduğunuz yeni iplerle muhteşem bir çalışma yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle iplerimi de göstereyim. Tığ ile güzel çalışılan bir ip. Hemen şöyle etiketini de göstereyim. Etiketimiz Himalaya yazıyor arkadaşlar. Etiketimiz de bu şekilde. Bir tık kalın bir ip diyebiliriz tığ işi örgülerde ama muhteşem duruyor. Tığım ise hemen biraz kalın bir tığ seçtim. İpim kalın olduğu için sizler elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Hemen modelimi arkadaşlar, tığıma ipimi sabitledim. Zincirler çekerek başlıyoruz. Zincir üzerine kuruluyor modelimiz. Zincir sayımız 12 ve 12'nin katları artı 7 zincir ile modelinizi kurabilirsiniz. Hemen bu şekilde bir modelim için zincirimi çektim. Tekrar 12 daha zincir çekiyorum arkadaşlar burada. 12, 12 ve 12'nin katları artı 7 zincir. Hemen 12 daha çektim. Buraya şimdi 7 zincir ekleyeceğiz. Sizler de yapacağınız örgünün enine göre 12 12 12 artı 7 zincir ekledik. Evet, şimdi burada modelimizin birinci sırasından başlıyoruz. Kenar zincirimizi oluşturuyoruz. Hemen buradan elimi tuttum. 1 2 3 4 tane 5 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen tutmuş olduğum kısımdan 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Birini bir, diğerlerini ikişer çıkardım. Aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapıyorum. 2 3 ve 4. trabzanımı yapıyorum. Zincirim hariç. Kenar zincirimi saymıyorum. 4 tane üçlü trabzan tığımın başına. Hemen burada arkadaşlar ipimi aldım. Bir zincir atladım. İkinci zincirime yine bir tane daha trabzan yaptım. Tığımın başına ipimi aldım. Bir zincir atladım. İkinci zincirime yine üçlü trabzanlar yapıyorum. 1, aynı yuvanın içine 2, aynı yuvanın içine 3 ve 4. trabzanımı yaptım. Evet, bu şekilde bir görüntümüz oldu. Hemen diğer modelime atlıyorum. Arada bir zincir çektim. 1 2 3 4 trabzanıma sık iğne olarak sabitledim. Model bir örneğimizi kurmuş olduk. Bir zincir, tığımın başına ipimi aldım. 1 2 3 4. zincirimin içine yine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Aynı yuvanın içine yine tekrardan battım. 4 tane üçlü trabzan. Yine tığımın başına ipimi aldım. Hiç zincir çekmedim. İkinci zincirimizin içine bir trabzan daha yaptık. Yine tığımın başına ipimi aldım. İkinci zincirimize 4 tane üçlü trabzan. 2 3 ve 4.'yü yapıyorum. Tekrar 4. zincirime battım. Sık iğne olarak bir zincir çektim. Diğer örneğimize geçiyoruz. Yine 3 örnek üzerinde modelimi anlatıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı yuvanın içine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum.
Hemen arada zincir çekmeden tığımın başına ipimi aldım. Bir zincir atladım. Hemen ikinci zincirin içine bir tane daha trabzan yaptım. Bir zincir atladım. İkinci zincirimin içine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet. Birinci sıramızı bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Hemen kenardaki çekmiş olduğumuz 5 tane zincirimizin yerine trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincirimizi çekip tığımın başına ipimi aldım. Bir zincir atladım. Hemen ikinci zincirime bu şekilde trabzan uzattım. Bir zincir geriye döndüm. Şimdi modelin ikinci sırasına geçtik. Hemen sık iğne olarak ilk trabzana battım, kenar trabzanıma. Hemen bu şekilde dibinden bir kısmından girip diğer kısmından çıkarak sık iğne yapıyoruz. Her bir trabzanımıza 2, 3 ve dördüncüye girdim. Burada arada bir trabzanımız var. Hemen buna da bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına ipimizi aldık. Hemen modelimizin arka yüzünden arkadaşlar. Şöyle modelimi çeviriyorum. Arka yüzden yine belinden bu şekilde alarak ters tarafından, aslında düz tarafı o taraf. Yine bir trabzan, arada bir zincir, diğer kalan 4 tane trabzanımı bu taraftan belinden dolayarak bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Bir tane zincir çektik. 2, 3 zincir, pardon 3 zincirimi çektim. Yine burada aynı şekilde devam ediyorum. Arada 3 zincirden sonra 4 tane üçlü trabzanımı sık iğne yapıyorum. Bu şekilde alarak. Arada yine bir zincirimi çekip tığımın başına bu sefer ipimi alıyorum. Hemen modelimi çeviriyorum. Buradan ikili trabzan yapıyoruz. Pardon, üçlü trabzan yapıyorum. 3'te çekiyorum. Arada yine bir zincirimizi çekiyoruz. Tekrar sık iğnelerimizi yapıyoruz. 4 tane dibine batarak sık iğnemi yapıyorum. Yine burada 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4. Hemen bir tane zincirimi çektim. Modelimi çevirdim. Buraya da üçlü trabzan. Birini bir, diğerini ikişer ikişer trabzanımı yaptım. Arada bir zincirimi çektim. Yine sık iğnelerimiz 1, 2, 3, 4. Hemen burada kenarda yapmış olduğumuz sık iğnemize geçiyoruz burada arkadaşlar. Zincirimin hemen ikinci zincirime bu şekilde battım. Evet, modelimizin ikinci sırasında tamamlamış olduk. Bundan sonrası yapacağımız modelimizin tekrarı oluyor. Hemen tekrarını da göstereyim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. Hemen arkadaşlar tığımın başına ipimi aldım. Bu ilk görmüş olduğumuz açıklığa girerek trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yaptım. Şimdi tekrar burada yine yapmış olduğumuz tek olan direk var. Hemen bunu yine ön kısımdan alarak devam ettiriyoruz. Bu şekilde üçlü trabzanımızı yapmış oluyoruz. Tekrar devam ediyorum.
Yine 4 tane ikili üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Evet, model üstüne model kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Başlangıçta tabii ki farklıydı ama modelimizin ikinci modelimiz birinci sırası. Hemen devam ediyorum bu şekilde. Yine 4 tane ikili trabzanımızı yaptık. Tığımın başına ipimi aldım. Ortadaki trabzanı yapıyorum. Yine tığımın başına ipimi aldım. İkinci kısmı yani ikinci kanattaki trabzanlarımı yapıyorum. 4 tane. Arada bir tane zincir çekip çekmiş olduğumuz 3 zincirin içine sık iğne olarak sabitliyoruz. Sonra bir zincir ile tekrar 3. örneğimize devam ediyoruz. Tekrar buraya 4 tane 3'te çektiğimiz trabzanımızı yapıyoruz. Tığımın başına ipimi alıyorum. Yine aradaki tekli trabzanımızı yapıyoruz. Hemen yanındaki açıklığa girip 4 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bir tane zincirimizi çekip tığımın başına ipimi alıp buraya da bir tane trabzan yapıyoruz. İlk başta yapmış olduğumuz zincirin yerine. Evet, şimdi yine bir zincir, yani 4 sırada gösterdim arkadaşlar. Modelimiz 2 sırada ama 4 sırada gösterdim. Yine bu şekilde sık iğneler yaparak, bu artık modelimizin tekrarıydı zaten. Devam ediyoruz. Şimdi ben ilerlemiş olan, daha önce yapmış olduğum sizlere modelimi göstereyim. İlk sıralarda pek model kendini göstermeyebilir. Hemen şöyle büyük parçada göstereyim arkadaşlar. Büyük parçamızda modelimiz bu şekilde görünüyor. Gerçekten hoş, muhteşem bir model. Hemen şöyle göstereyim. Evet, bu ipime de bu modelin güzel gittiğini düşünüyorum. Hemen şöyle göstereyim. Yakadan başlamalı örgülerde de modelimiz bu şekilde görünecektir. Bu modeli nerelerde kullanabiliriz? Bebek örgülerinde, çeyizlik örgülerde, yelekler yapabiliriz, hırkalar yapabiliriz, şal yapabiliriz, atkı yapabiliriz, çanta örgülerinde kullanabiliriz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tığ işi örgü alanında kullanabileceğiniz güzel bir model. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.